Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Revit'te eğrisel perde duvar nasıl yapılır onu göstereceğim. Normalde Revit'te perde duvar yaparken Curtain Wall aracını kullanıyoruz. Fakat Curtain Wall'da perde duvar yaparken tamamen eğrisel bir formda yapmıyor. Onun yerine köşeli çokgen bir formda oluşturuyor. Aslına bakarsanız imalat aşamasında camların eğrisel değil de köşeli olması biraz daha ekonomik oluyor. Fakat şu anda yaptığımız gibi tasarım aşamasındaysak hem tasarım açısından hem görsellik açısından tamamen eğrisel formda camlar biraz daha düzgün duruyor. Biz şimdi sizinle beraber bu camı tasarlayacağız. Camın modelini oluşturacağız ve daha sonra istersek ister eğrisel olsun ister S şeklinde olsun istediğimiz şekli rahatça oluşturabileceğiz. Evet, hemen başlıyoruz. Şimdi öncelikle normal olanı size göstereyim. Normalde duvar aracını tıkladığımız zaman aşağıdan perde duvarı seçmek için burada hazır bir modelimiz bulunmakta. Storefront tıklayalım. Şuradan yukarıdan bir eğrisel camı bulalım. Görmüş olduğunuz gibi köşeli çokgenlerden oluşuyor. 3 boyutta da elimizde böyle bir şey var. Şimdi bunun köşeli değil de tamamen pürüzsüz bir şekilde eğrisel olmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle gerçekçi formaya getirdim. Malzemeleriniz belli olsun. Evet, şimdi bunun için özel bir cam profili oluşturacağız. Cam paneli oluşturacağız. Gene duvar aracına gidiyoruz. Şimdi sıradan bir duvar oluşturalım. Şöyle bir duvarımız. Bunu ön izlemeyi rahatça görebilmemiz için yaptım. Yani yaptığımız değişiklikleri bu duvar üzerinden daha rahat bir şekilde görebileceğiz. Şimdi duvara tıkladık. Edit Type dedik. Buradan çoğalt diyoruz. Çoğalt dediğimiz zaman bunu panel dedim. Cam panel dedim. OK dedim. Ayarlarından kalınlığını değiştirelim. 2 santim yapalım. Malzeme olarak da bir cam atayalım. OK dedik. Evet, elimizde böyle bir şey var. Şimdi bu camı buradaki perde duvara aktaracağız. Bunu şöyle yapıyoruz. Perde duvarımızı seçiyoruz. Ayarlarından buradan yerleştireceğiz. Fakat ben bu orijinal storefront'a dokunmayacağım. Önce bunu çoğaltalım. Çoğaltı bastık. Buna eğrisel cam diyorum. Eğrisel dükkan camı. Siz nasıl isterseniz. OK dedik. Şimdi panel burada. Panele geliyoruz. Sistem paneli buradan değiştirip yeni cam panelimizle değiştireceğiz. Eğrisel, evet, cam panel burada. Şimdi OK dedik. Bakalım elimizde ne var? Yaklaştığımız zaman görmüş olduğunuz gibi cam eğrisel gidiyor. Fakat buradaki yatay kayıtlarımız hala köşeli. Şimdi bunu düzelteceğiz. Bunu düzeltmek için öncelikle tabii ki bunları eski modeli kaldırıyoruz ve yerine yeni modelimizi koyacağız. Yeni modeli buradaki panelin üzerine işaretliyoruz. Panelin üzerinden yapıyoruz. Panelimizi seçelim. Edit Type'a basalım. Edit dedik. Buradan Preview'a basıyoruz ve buradan kesit olmasına dikkat ediyoruz. Section yazacak. Buradan Sweep'e basıyoruz. Profil. Bastık. Buradan bir profil ekleyeceğiz. Ekle dedik. Bakalım elimizde hangi profiller var. Bu değil. Şu profil. Şu an elimizde uygun bir profil yok. Bunu nasıl oluşturacağız ona bakalım. Cancel. Cancel. İptal. Solda altta bizim Family grubumuz var. Buradan profili bulacağız. Bir tane profil bulalım. Ben bunu çoğaltacağım. İsterseniz yukarıdan file'dan yenisini tabii ki oluşturabilirsiniz. Buradan mesela rectangle, kare olan bir şey seçelim mesela. Handrail diyor. Elde tuttuğumuz şey. Bunu çoğaltalım. Nasıl çoğaltacağız? Önce edit deyip içine bakacağız. Sonra farklı kaydet diyeceğiz. Edit dedim. Evet, bir kare bir şey. Şimdi bunu farklı kaydedelim. Normal file'dan save as deyip kaydedeceğim. Save as'e geldik. Family'ye tıkladık. Family olarak farklı kaydedeceğim. Evet, ben kaydettim. İsim olarak da yatay adı verdim. Bunun adı artık yatay. Genişlik olarak buradan profillerden değiştirebiliriz. Mesela genişlik, yükseklik 50 diyor. 50 mm. Ben bunun genişliğini 150 mm yapacağım. 15 santim yapacağım. Neden? Çünkü bizim storefrontumuz, yani bir önceki orijinal malzememizin dikey kayıtları 15 santim
genişliğinde olduğu için onlarla eşleşmesini istiyorum. O yüzden ben 15 santim olarak değiştirdim. Okey dedim. Zaten otomatik olarak burada değişecek. Malzemeleri buradan tanımlayamıyoruz. Malzemeleri ana dosyadan değiştiriyoruz. Şimdi load into project dedik ve bir önceki projemize bunu load yapıyoruz. Yani yüklüyoruz. Tıkladık. Buraya geldi. Artık bunun içinde buradan da görebiliriz. Bakın profiles en altta yatay var. Çift tıklıyoruz. Burada 5'e 15 olduğunu gördük. Sadece adı doğru değil. Adını hemen düzeltelim buradan. Şöyle okey dedik. 50'ye 150. Bu da tamam. Şimdi 3 boyuta bakalım. Elimizde neler var? Evet, camımız var. Tıkladık cama. Edit dedik. Sonra buradan kesidi seçtik. Sweep'e bastık. Profilimizi ekledik. Profilden buradan tabii bu gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Tanımlamasını oluşturmadık. Tanımlamasak burada gözükmez arkadaşlar. Şimdi okey dedim. Yeniden okey dedim. Kesitimize geldik. Buradan yani şuradan kullanım alanı yazıyor. Bunu sweep olarak değiştireceğiz. Wall sweep tıkladık. Apply dedik. Sonra projeyi yükledik. Şimdi parametreleri yükleyecek miyiz ya yüklemeyecek miyiz? Hiç fark etmez. Şöyle bastım. Evet. Yeni gelen 50'ye 50. Şunu kaldırabiliriz, silebiliriz artık. Sildik öncekini. Bu yeni gelen. Tekrardan adını değiştirelim. Ve artık galiba buradan 50'ye 150 olanı kullanabileceğiz. Edit diyoruz. Sweep. Evet 50'ye 150 artık gözüküyor. OK dedik. Fakat burada ayarlarını değiştirebiliriz. Malzeme buradan değiştiriliyor. İşte soldan ya da sağdan ötelemesi buradan değişiyor. Şöyle yaklaşalım biraz. Yaklaşamıyoruz. Menü açık çünkü. Şimdi bunun başlangıç noktası. Base tabandan başlasın. Şimdilik böyle bakalım. İleride bir sorun oluşursa buradan değiştireceğiz. OK diyelim. Ve elimizde böyle bir şey var. Buraya da aynen bu şekilde aktarıldı. Evet görmüş olduğunuz gibi burada bir santimlik aşağı yukarı 1 santimlik boşluk var. Bu boşluğu nasıl kapatacağız? Bunu içeri doğru offset diyeceğiz. Offset diyelim. Ve aynı zamanda buradaki çizgisel yatay kayıtları da kaldıralım. Öncelikle işe yatay kayıtları silmekle başlayalım. Edit type dedim. Yatay kayıtlarımız burada. Bunları none olanı işaretliyorum ve hepsi gidiyor. Evet sil dedik. Hepsi gitti. Şimdi bu boşluklar kaldı. Boşlukları nasıl dolduracağız? Bunu yukarıya offset dersek boşluklar da bir şekilde kapatılmış olacak. Bunun kalınlığı zaten 5 santimdi. Yukarıya 5 santim offset deyip içeri ve 1 santim öteleyeceğiz. Bunu bu duvarı tekrardan değiştirerek yapacağız. Evet. Preview dedik. Sweep dedik. Şimdi yerden 5 santim kaldıralım. Ve 1 santimde içeriye offset diyelim. OK dedik. Daha fazla oldu. Demek ki -1 yazacağız arkadaşlar oraya. Evet şöyle -1 yazdık. Aynen bu şekilde. Düzenli bir şekilde yaptı. Gayet de eğrisel. Tek eksiğimiz yukarıdaki parçamız. Yukarıdaki parçayı da bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Bunun için de özel bir panel oluşturacağız. Panelleri oluşturmak için bunu ne yapalım? Kopyalayalım mesela. Yan tarafa. Edit type dedim. Çoğalt dedim. Buna da cam panel üst diyorum. OK dedim. Şimdi tekrardan sweep'e geldim. Buradakini çoğaltalım. Artık base'den değil de taptan olarak değiştirelim. Taptan 5 santim. Diğerlerini şimdilik bilmiyorum, tahmin edemiyorum açıkçası. Uyguladıkça göreceğiz. Hatalar varsa düzelteceğiz. OK. Ne diyor?
Could not create. Tamam. Düzeltelim. 5 santim dışarıda kaldı diyor. Biz onu -5 yapacağız çünkü. O yüzden öyle oldu. Şöyle. Evet. Ya da 0 yapacağız. Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi sıfır yapalım. Evet. Bakalım elimizde ne var? Elimizde böyle bir parça var. Şimdi bu üst modelleri bu parçayla değiştireceğiz. Yapmamız gereken şey üstteki panelleri seçip yer değiştirmek. Şimdi mouse'u yaklaştırıyorum. Tab tuşuna basıyorum. Bir tanesini seçiyorum. Sonra bunun seçimini şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şöyle bir seçim oluşturalım. Filtreden işaretlemeyi kaldıralım ve sadece panelleri işaretleyelim. Sonra yukarıdan buradaki pinleri, yani neydi bu pin? Raptiye, evet, raptiyeleri kaldıralım. Ve yukarıdan cam panel üstte işaretleyelim. Şöyle bakalım neyimiz var, neyimiz yok. Evet. Gayet düzgün gözüküyor. Üst tarafı da kapattık, alt tarafı da kapattık. İsterseniz bu renk farklılığını kendiniz de düzeltebilirsiniz. Neymiş bakalım bunun malzemesi? Buradan dedik. Malzemesi alüminyum. Biz de kendi profilimize alüminyum malzemesi materyali atarsak bu işlem çözülecektir. Direkt kopyala dedik. Ctrl C dedim. Sonrasında buradan profilden değil tabii ki sweep'ten bunun ayarlarını değiştirelim. Edit type dedik. Edit. Kesite geldik. Sweep dedik. Buradan malzemesine alüminyumları yapıştırdık. Tamam dedik. OK dedik. Aynı şeyi bunun için de yapacağız. Edit type. Edit. Sweep. Malzeme alüminyum. OK. 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 Artık görünüş de düzeldi. Hepsi aynı malzeme. Şimdi bunlardan da kurtulabiliriz. Böylelikle eğrisel formdan nasıl dükkan camı oluşturulur görmüş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Evet, şimdilik hepsi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.